Başlangıçta kuzeyde karanlık ve dondurucu bir soğuk, güneyde ise kavurucu bir sıcaklık ve aydınlık vardı. Bu iki bölgenin tam ortasında Ginnungagap adı verilen karanlık ve sonsuz bir boşluk yer alıyordu. O zamanlarda ne gökyüzü vardı, ne yeryüzü, ne de tanrılar. Kuzeyde karanlıkların ve sonsuz soğuğun hüküm sürdüğü Niflheim vardı. Sislerin sardığı, buzlardan oluşan bu diyar, yaşamdan yoksun, ölüm sessizliğinin yankılandığı bir yerdi. Niflheim'in tam ortasında tüm yaşamın kaynağı olan ve sonunda her canlının geri döneceği Hvergelmir adında bir kaynak vardı. Bu kudretli kaynaktan içlerinde zehir ve tuz taşıyan 11 uğursuz nehir doğar, yollarını Ginnungagap'a doğru çizerdi. Bu nehirler büyük boşluğa ulaştığında donar, zamanla kaya gibi sert buz kütlelerine dönüşürdü. İşte kuzeyin dondurucu soğuğu bu kadim nehirlerin mirasıydı. Ginnungagap'ın güneyinde Muspelheim adında bir ateş diyarı uzanıyordu. Bu yer Niflheim'in tam zıttıydı. İçinde yalnızca yanan alevler, lav nehirleri ve yükselen dumanlar vardı. Orası ışığın ve kavurucu sıcaklığın hüküm sürdüğü, hiçbir ölümlünün dayanamayacağı kudrette bir alemdi. Muspelheim'dan yükselen akışkan ateş dalga dalga Ginnungagap'a doğru aktı. Aynı anda Niflheim'in dondurucu rüzgarları ve zehirli buharları da boşluğa yayılıyordu. İki zıt dünyanın nefesleri Ginnungagap'ın kalbinde çarpıştı. Buz eridi, yavaş yavaş damlalar halinde akmaya başladı. Bu damlalar aşağı süzüldükçe Muspelheim'in yıkıcı gücü onlara biçim vermeye başladı. Her damla bir anlam kazandı. Zamanla bu damlalardan biri ateşle yoğrulmuş, buzla sertleşmiş bir varlığa dönüştü. Ne tamamen insan ne de tamamen canavardı. Ne sadece erkek ne de sadece kadındı. İşte böyle doğdu Ymir, tüm varlıkların ilki, devlerin atası. Ymir, Ginnungagap'ın sessizliğinde derin bir uykuya daldığında bedeninde gizli güçler harekete geçti. Uyurken terlemeye başladı ve onun kutsal terinden yaşam yeniden filizlendi. Kollarının altından biri eril, diğeri dişil olmak üzere iki dev daha doğdu. Fakat mucize burada bitmedi. Ymir'in devasa bacakları birleştiğinde aralarından üçüncü bir varlık daha dünyaya geldi. Altı başlı, korkunç bir güce sahip Turut-Gelmir. O andan itibaren devler soyunun temeli atılmıştı. Buz devleri, dağları yerinden oynatan zorba devler ve onların soyundan gelen tüm varlıklar işte bu kutsal kökten türedi. O sırada Muspelheim'in sıcaklığı Ginnungagap'a ulaşmaya devam ediyor, Niflheim'in buzu durmaksızın eriyordu. Erimiş kırağdan yeni bir yaşam şekillendi. Adı Audumla olan kutsal bir inek. Bedeninden yaşam fışkıran bu varlık 4 bereketli süt nehri akıttı. Bu süt ırmakları Ymir'i besledi, doyurdu. Onun bedenini güçle doldurdu ve dev tarif edilemez boyutlara ulaşana kadar büyüdü. Kutsal inek Audumla kendini hayatta tutmak için tuzla kaplı, zaman kadar eski sert buz kütlelerini yalıyordu. Audumla'nın dili donmuş geçmişin içindeki kaderi ortaya çıkarmak üzereydi. İlk gün buzun içinden bir tutam saç belirdi. Yaşamın habercisi gibiydi. İkinci gün geldiğinde saçın ardından bir yüz ortaya çıkmaya başladı. Ve nihayet üçüncü gün buz tamamen çözüldüğünde baştan ayağa bir adam ortaya çıktı. Bu tanrıların atası Buri'ydi. Buri görkemliydi. Güzelliği göz kamaştırıyor, gücü yeryüzünü sarsacak kadar büyüktü. Kadim sessizlikten doğmuştu. Ne annenin sıcaklığıyla ne de babanın iradesiyle. Yalnızca zaman, buz ve tanrısal kaderin bir tezahürüydü. Adı bilinmeyen bir eş edindi ve ondan Bor adında bir oğul dünyaya geldi. Ve Bor da bir devin kızı olan Besta ile evlendi. Bu birliktelikten tanrı soyunun 3 büyük öncüsü doğdu. Odin, Vili ve Vey. Onlar evrenin kaderini şekillendirecek olan kutsal üçlüydü. Bu genç tanrılar hem kudretli hem de bilgeydiler.
Sayıları günden güne artan devlerin buzlarla kaplı çevresiyle yetinmek istemediklerinden kendi düzenlerini kurmak istiyorlardı. Fakat buz devleri nehirleri dondurup buz kütlelerini etrafa saçınca artık tahammülleri kalmamıştı. Ymir de büyüdükçe büyüyor, ortalığı kasıp kavuruyor, esip gürlüyordu. Artık Ymir bu kardeşler için bir tehditti ve tek çözüm onu öldürmekti. Ancak bu kolay olmayacaktı. Bu yüzden sabırla beklediler. Ymir'in dev uykusuna daldığı anı kolladılar. Ve vakit geldiğinde üç kardeş sessizce yaklaştı. Devin devasa gövdesi geceyi gölgeler gibi örtmüşken tanrılar aniden saldırdı ve onu öldürdüler. Ymir'in kesilen bedeninden seller gibi kan fışkırdı. Öyle çoktu ki dev ırmaklar gibi aktı. Buz diyarlarını boğdu. Nice dev bu kan tufanında boğularak yok oldu. Kan selinin ardından sadece iki dev bir ağaç kovuğuna saklanarak güçlükle hayatta kalabildi. Bergelmir ve eşi. Ve bu iki dev birlikte uzaklaşarak Sisler diyarında güvenli bir bölgeye kaçtılar. Uzunca bir müddet burada saklandılar. Ama Bergelmir'in soyundan gelen devler tanrıların bu eylemini asla unutmayacaktı. İçlerinde hep bir öfke, hep bir intikam ateşi yanacaktı. Midgard, yani bildiğimiz adıyla dünya, dev Ymir'in kalıntılarından yaratıldı. Üç kardeş Ymir'in cansız bedenini o sonsuz boşluğun Ginnungagap'ın ortasına doğru sürüklediler. Kanından dünyayı bir yüzük gibi saran okyanuslar, nehirler ve göller meydana geldi. Etinden toprak oluştu. Kemikleri dağları yarattı. Dişleri ve çene kemikleri kayalar ve taşlara dönüştü. Saçı çayırları ve ağaçları yeşertti. Daha sonra üç kardeş Ymir'in kafatasını yukarı kaldırarak gökyüzünü yarattılar ve öyle yerleştirdiler ki kafatasının dört köşesi dünyanın dört ucuna uzandı. Gökyüzü tamamlanmıştı ama karanlıktı. Tanrılar Muspelheim'dan kıvılcımlar, korlar ve ışık parçaları topladılar. Bunları göğe serpiştirdiler. Parlayan bu kutsal kıvılcımlar yıldızlara dönüştü. Geceleri gökte parlayan sonsuz ışıltılara. Ymir'in çürüyen vücudunu yiyen bazı solucanlar onun bedeninden çıkarak dışarıya doğru süründüler. Sürünen bu solucanlar zamanla şekil değiştirdi. Bilinç kazandı ve cüceler meydana geldi. Tanrılar göğün çökmesinden endişeliydi. Sonra akıllarına bir fikir geldi. Cücelerden dördüne gökyüzünü taşımaları için görev verdiler. Verilen görevi yerine getirmek isteyen dört cüce dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Kuzeyi tutan Nordi, güneyi tutan Sundri, batıyı tutan Vestri ve doğuyu tutan Austri'ydi. Bu dört cüce gökyüzünü dört köşesinden birer sütun gibi ayakta tuttular. Diğer cüceler karanlık taşların altına çekildi. Yer altında Svartalfheim denilen toprak altında bir diyar kurdular. Orada kayaları işleyip mağaraları oydular. Zamanla ustalaştılar. Öyle ki tanrılara büyülü ve kudretli silahlar yaptılar. Bunlardan biri de Thor'un çekici Mjolnir'di. Ve tanrılar Midgard'ın etrafına Ymir'in kirpiklerinden bir set inşa ettiler. Setin dışındaki bölgeye Jotunheim denildi. Burası buz dağlarından, demirden kazığa benzeyen ağaçların oluşturduğu ormanlardan, vahşi hayvanlara benzeyen karanlık bataklıklardan ibaretti. Tanrılar devlerin burada yaşamalarına izin verdi. Ve burada ıssız sahillerde ve çorak dağlarda cinler ve başka yaratıklar da yaşardı. Midgard kurulmuştu. Kaostan düzen doğmuş, ölümden hayat yeşermişti. Tanrılar, dev Ymir'in kalıntılarından yaratılan bu yeni dünyanın tam kalbine kendi dünyalarını kurdular. Bu dağın üzerine gökyüzüne kadar uzanan bir yapı inşa ettiler. Bu kutsal mekana Asgard adı verildi. Çünkü burada yaşayan tanrılar Aesir denen ilahi topluluğa aitti. Odin'in soyundan gelen kutsal aslara. İlk olarak tanrıların meclisi için büyük bir salon yapıldı. Ardından tanrıların babası Odin için bir konak inşa edildi. Bu öyle bir yapıydı ki evrenin hiçbir yerinde benzeri yoktu. Altın gibi ışıldayan bu görkemli eve sevinç evi dendi.
Savaşta ölen cesur kahramanların ruhlarının ulaştığı kutsal saray Valhalla da buradaydı. Tanrılar bu ruhları Ragnarok yani kıyamet günü geldiğinde yanlarında savaşmaları için hazırlıyorlardı. Tanrıların her biri için konaklar yapıldı. Ayrıca tanrılarla insanların dünyasını birbirine bağlayan alevli bir gökkuşağı köprüsü olan Bifrost Köprüsü kurulmuştu. Bu köprü sanki birçok renkten oluşan binlerce parlak taştan yapılmış gibi ışıl ışıl parlardı. Bifrost'un muhafızı, kudretli bekçisi Heimdall'dı. Gecesi gündüzü yoktu. Gökyüzüne göz kulak olurdu. Fakat her şey barış içinde değildi. Devler tanrılara ve insanlara karşı öfkeliydiler. Verimli toprakların tümü insanlara aitti. Bu devlerin onuruna dokundu. Kimi devler öfkeyle Midgard'a saldırır, taşlar ve kayalar fırlatır, fırtınaları üzerlerine salardı. Ama Odin her şeyi görürdü. Tüm alemleri izlediği yüce tahtından olan biteni takip ederdi. Düşünceyi ve belleği simgeleyen iki sadık kuzgunu Hugin ve Munin sabah uçar, akşam dönüp olanları ona bildirirdi. Ve Odin oğlu Thor'u çağırarak düzeni sağlamak için emrini verirdi. Asgard yükselmişti. Midgard korunuyordu. Ancak devlerin kini her geçen gün büyüyordu.